Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Süper Bono. Evet, Süper Bono'yu inceleyeceğiz. Ardından The Economist dergisinin ortaya attığı dünya ekonomilerindeki kıtlık sürecinin başlayabileceğiyle ilgili bu video içerisinde sizlerle birlikte konuşacağız. Dolara değineceğiz, altına değineceğiz, gümüşe değineceğiz. Bitcoin, Euro ve sterlin yorumlarımız gene bu video içerisinde olacak. Öncelikle hangi para biriminden olursanız olun bu anlatacağım baş kısmı ve bu baş kısımdaki Süper Bono ve kıtlıkla ilgili düşüncelerimi dinlemenizi, es geçmemenizi sizlerden rica ediyorum sevgili dostlarım. Öncelikle bu Süper Bono ile bir başlayalım. Süper Bono nedir? Dolar ve altında çıkması durumunda aşağı yönlü, düşüş yönlü hareketleri başlatabilir mi? Hepinizin anlayabileceği bir dilde basitleştirerek Süper Bono'yu sizlere anlatmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Hükümet kanadından Süper Bono ile ilgili açıklamalar geldi ve bu Süper Bono ile ilgili hazırlıkların tamamlandığı yönünde açıklamaları hep birlikte sizlerle birlikte dinledik. Fakat bu Süper Bono denen olayın piyasaya sürülmesiyle birlikte dolarda altında aşağı yönlü hareketler bizler yaşayabilir miyiz? Evet sevgili dostlarım bu Süper Bono'nun ne yönde çıkacağı, bu hazırlıkların ne yönde yapıldığıyla ilgili konu çok önemli olacak. Özellikle Süper Bono'nun vadesi yine önemli olacak ve bu Süper Bono'nun mesela enflasyon üzerinde artı 10 puan, artı 20 puan şeklindeki sunumu da çok önemli bir şekilde yatırımcılar takip edilecektir. O yüzden Süper Bono'nun açıklanma şekli ve yatırımcıya ne türden özellikler sunduğu çok önemli. Şimdi bu Süper Bono şeklinde piyasaya sürülecek olan bu tahvillerin getirisi ne olabilir veya götürüsü ne olabilir? Öncelikle çıkacak bir tahvilin arkadaşlar bakın enflasyon artı üzerinde bir 10 puan şeklinde hükümet tarafından çıkartılması bankacılık sektörüne de zarar verebilir. Ne yönden zarar verebilir? Bu Süper Bono biliyorsunuz hazine tarafına bir borçlanma, bir para akışı getireceğinden dolayı banka hesaplarındaki birçok yatırımcının özellikle de kur korumalı TL mevduat hesabındaki birçok yatırımcının bu taraftaki devlet Süper Bonolarına kaymasına yol açabilir. Bu özellikle enflasyon artı üzerinde verilecek 10 veya 20 puanlık bir artışlı Süper Bono çıkartılması evet dolar kurlarında aşağı yönlü bir hareket getirebilir. Dolardaki aşağı yönlü harekete bağlı olarak da gram altın tarafında da aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Fakat kısa zamanda hükümet böyle bir şey çıkartabilir mi? Arkadaşlar benim beklentilerim doğrultusunda henüz hükümet böyle bir borçlanma tarzına gideceğini zannetmiyorum. Geçmişte çünkü Süper Bono ile ilgili birçok çalışmalar ve hatta bununla ilgili gündeme sunulan Süper Bonolar olmuştur. Tabii bunların getirisi kısa zamanda hükümet tarafına, hazine tarafına diyelim, hükümet tarafına demeyelim, hazine tarafına oldukça iyi kazançlar getirdiğinden dolayı yatırımcılar tarafından da kabul görmüş ürünler olarak piyasaya sunuluyor. Ve bunların ardından bir dolara yöneliş azaltma yönünde de çabalar tabii ki her zaman için görülmekte ve bir gerileme süreci dolar kurunda yani döviz kurlarında geriye dönük yaşanmıştır. Şimdi böyle bir bono ne zaman çıkabilir? Şimdi böyle bir bononun ben yaz ortalarından önce çıkacağını pek zannetmiyorum sevgili dostlarım. Ya da bizler için şuradaki tepe seviyesi çok önemli. Hükümet özellikle şu aralar 16 TL üzerine dolar kurunun çıkıp çıkamayacağıyla ilgili buralarda bir baskı, bir çaba yönünde hareketlerle dolar kurunu tutmaya çalıştığını hep birlikte sizlerle birlikte de izliyoruz. Burada bir bayrak formasyonumuz mevcut. Bu bayrak formasyonunda da bir gidecek hedef noktası var. Bu hedef noktasına doğru dolar kurunda yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde. Buradaki 14.65 aşağıdaki seviye ve yukarıdaki seviye de sevgili dostlarım 15.80 bölgesinden geçen alanlar. Yani burada biz bir 14.60 15.80 civarlarında yukarı yönlü bir 1 lira 20 kuruşluk bir mesafenin olduğunu sizlerle birlikte izliyoruz. Yani 16 liranın kırılmasıyla birlikte dolar kurunda bizler 17 lira 20 kuruş ve hatta onun üzerinde ilk zirve seviyeleri olan 18 lira 20 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte görme ihtimalimiz oldukça fazla. İşte bu Süper Bono'nun devreye sokulabileceği alan buradaki zirvenin yukarı yönlü kırılması durumunda
gerçekleşebilir. Şu an zaten enflasyonla dolar kuru arasındaki farkı ölçtüğümüz zaman buradaki alan 18.50-18.70 civarlarında bir dolar kurunu bizlere gösteriyor. Yani şu an piyasadaki enflasyon oranına baktığımızda dolar kurunun olması gereken seviyenin de 18 lira 70 kuruşlarda fiyatlanması gereken bir dolar kuru olması gerektiğini gözlemliyoruz. Yani bu süper bononun çıkması yatırımcıya enflasyon, artı enflasyon üzerinde 10 puan veya 20 puanlık bir getiri sunması, evet, dolar TL kurunda aşağı yönlü, buna bağlı olarak da gram altın ve gram gümüş tarafında aşağı yönlü hareketleri getirebilir. Tabi buradan Merkez Bankası'nın bu hamleyi, Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın bu hamleyi nerede yapacağı çok önemli. Bu zirveden mi bu hamleyi gerçekleştirecek veya bu zirveye yakın olan bir bölgeden mi bu açıklamayı yapacak? Bu da çok önemli çünkü düşüşlerde ona göre izlenmesi gereken yön buradaki dolar kurunun gelmiş olduğu fiyat aralığında belirlenecektir. Bu belirlenmeyle birlikte de aşağı yönlü hareketler tabii ki görebiliriz. Bu süper bononun bir zararı ne olabilir? Bu zararı arkadaşlar, süper bononun çıkması halinde kur korumalı mevduat hesabından ve borsalardan bu bono tarafına geçmek isteyen çok sayıda yatırımcı olacaktır. Yani benim düşüncem bu yönde. Buraya akışlar bu hazine borçlanması olduğu için de buradan akacak paranın direkt hazineye gidecek olmasından kaynaklı olaraktan banka hesaplarından bir çıkış bu yaşanabilir. Yani hızlı bir şekilde bir çıkış yaşanabilir. Bu da piyasa dengelerini alt üst edebilir arkadaşlar. Bu süper bononun da bu türden riskleri var. Hükümet bu riskleri, Merkez Bankası bu riskleri göze alıp bunu piyasaya sunar mı? Tabii bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Hükümet tarafından yapılan açıklamalara gene baktığımız zaman böyle bir bononun hazırlığının olduğu ve gerekli görüldüğü yerde bunun piyasaya sürüleceği yönünde de açıklamalar geldi. Şu an yapabileceğimiz tek şey bunu izlemek. Burada şu an kısada baktığımız zaman dolar TL kurunda 16.25 ve 16 seviyelerine doğru buradaki hareketin devam etme ihtimalinde oldukça yüksek olduğunu sizlerle birlikte seyrediyoruz. Burada en önemli seviye şu an itibariyle destek olarak takip edilecek seviye 15.75 civarından geçen dolar kurundaki seviye. Buradaki seviye yukarı yönlü kırıldığı için buradaki harekette hala yön teknik olarak yukarıdır. Bu yukarı yönlü hareketin bozulabilmesi için ise bizlerin dolar kurunda tekrardan buradaki destek seviyesinin altında kapanış görmemiz şart. Bu da takribi olarak yaklaşık 14.75-14.70 civarlarından geçen alan. Gene EMA değerimiz var. Bu EMA değerimizin geçtiği önemli destek bölgesi de şu an itibariyle 15.70 seviyesinden geçmekte sevgili dostlarım. Sizler de bu seviyelerde dikkat ederseniz 15.70 üzerinde her kalışımız burada bizleri tekrardan dolar kurunda yukarı yönlü 16'ları zorlayan ve ilk etapta 16.25 seviyelerine doğru giden bir kuru karşımıza getirecektir. Gene haftalık bazda dolar kuruna baktığımız zaman önemli özellikle yükselişlerin gelebileceği bir kademe üzerinde durduğumuz görülüyor. Yani burada görülen ve sizlerin de takip ettiği en önemli uzun vadede dolar yatırımcısı 15 lira 10 kuruş seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareketler gene buradaki haftalık bazda arkadaşlar 18.20-18.30 civarına doğru bir kurun önündeki seviyenin açık olduğunu maalesef ki bizlere göstermekte. Burada gene önündeki bir direnç 16.50 direnci mevcut. Yukarıda 16.50 direncinin üstünde 17.30 ve onun üzerinde de zirve seviyeleri olan 18.25 ve bazı sağlayıcılara göre de 18.30 civarlarından geçen bir dolar kuruna doğru yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi de beklentilerimiz dahilindedir. O yüzden sizlerin özellikle yapması gereken arkadaşlar sakin bir şekilde beklemek. Bu dolar kurunda olan arkadaşlarımız için de şuradaki kırılımın yukarı yönlü hareketi bu hafta itibariyle başlatması durumunda ise bizler sizlerle birlikte dediğim gibi 16.25 ilk etapta ve onun üzerinde de 16.50 civarına doğru giden bir kuru hala izliyor olacağız. Şimdilik panik yapılacak bir durum yok. Hükümet bunu çıkartır mı? Bunu çıkartması durumunda dediğim gibi maalesef ki bu piyasada bir durgunluk da yaratabilir. Borsalarda yüksek satışlara sebebiyet verebilir. O yüzden hükümet tarafının da bakalım bu türden hareketlere yol verip veremeyeceği tarafımızdan da takip edilecek. Evet, altın tarafına geldiğimiz zaman önemli kritik seviyemizin
yukarı yönlü kırıldığını gram altın tarafında sizlerle birlikte izliyoruz. Ve buradaki kırılımın ilk ana hedef bölgesi de bizler için 970 TL civarından geçmekte. Evet, şimdi The Economist dergisinin ortaya attığı kıtlıkla ilgili, bizlerin de uzun zamandır kıtlıkla ilgili yapmış olduğumuz videolarımız vardı. Geçmiş videolarımızı izleyen arkadaşlarımız için özellikle arsa tavsiyelerimiz vardı ve buğday alımları yönünde ileride buğday özellikle iyi gelir getireceğiyle ilgili videolar çoğu kez yapmışızdır. İzleyen arkadaşlarımız, eskiden beri bizleri izleyen arkadaşlarımız bunu bilir. Yeni arkadaşlarımız da geriden yayınladığımız videoları izlerse buradaki açıklamalara da ulaşabilirler. Şimdi gram altın tarafında arkadaşlar, dünya üzerindeki kıtlığa, gelecek olan kıtlığa dikkat çeken The Economist dergisinin yapmış olduğu sunum. Böyle bir şey gelebilir mi? Evet arkadaşlar, özellikle dünya tahıl ambarının birçok bölümünü elinde tutan Rusya ve Ukrayna savaşındaki gerginlik dolayısıyla buradan dünya üzerine buğday satışlarının, arpa satışlarının azalması ve hatta yapılamamasından kaynaklı olarak Çin de biliyorsunuz gene buğday üretimi yönünden oldukça güçlü bir ülke ve bu Çin de içine kapanıp dışarı ithalatını kesmiş durumda. Buradan da bir buğday akışı dünya üzerine olmayacak. Rusya ve Ukrayna üzerinden de olmayacağı düşünülürse, hatta sizlerle ilgili videolar yapmıştık. Hatırlarsanız Şangay'daki gemilerle ilgili burada hiç hoş şeyler olmuyor. İleriye yönük dünya üzerinde büyük planların döndüğü ve kıtlık üzerine bu planların yaşanabileceğiyle ilgili videolarımız yapmıştık. Geçmişe dönük kıtlıkla ilgili bir araştırma yaptığım zaman 1845 yılında özellikle İrlanda'da bir patates krizi yaşandığını gördüm. Şimdi bu patates kriziyle ilgili diyeceksiniz ki ya bu patates krizi de nedir bilmeyen arkadaşlarımız için. Tabii bilenler, okumuş olanlar bunu mutlaka biliyorlardır. Ben kısaca bilmeyen arkadaşlarımız için anlatayım. Arkadaşlar 1845 yıllarında İrlanda'da bir patates mantarından kaynaklı olaraktan patateslere bulaşan bu zararlı mantar dolayısıyla bir kıtlık yaşanma sürecine girilmiş ve bu kıtlık nedeniyle de İrlanda'da tam 1,5 milyon kişi açlıktan hayatlarını kaybetmişler arkadaşlar. Ve bu kıtlık tam 7 sene sürmüş İrlanda bölgesinde. Hatta dönemin Osmanlı padişahı İrlanda'ya yardım etmek istemiş ve bununla ilgili de İrlanda'ya güzel bir meblağ para göndermiş. Fakat İngiltere kraliçesi bu yapılan yardımı kendi yaptığı yardımın üstünde bulduğu için bu yardımı kabul etmemiş ve düşürülmesi yönünde Osmanlı'ya bir mektup da göndermiş. Daha sonradan bu yapılan yardım karşılığında miktar aşağıya düşürülüyor Osmanlı tarafından. Abdülmecit zannedersem yanılmıyorsam Abdülmecit tarafından bu miktar aşağıya düşürülüyor ve daha sonradan Abdülmecid'in içi rahat etmediği için de sevgili dostlarım İrlanda'ya deniz yoluyla 5 tane büyük gemi ve ağızlarına kadar dolu patates yardımı İrlanda bölgesine Osmanlı tarafından ulaştırılmış olunuyor. Hatta bu bölgeler içerisinde birçok yere de o zamanın Osmanlı'nın dönemleri içerisindeki isimlerin verildiği de söylenmekte. Yani anlatmak istediğim arkadaşlar, dönem dönem bu türden kıtlık senaryolarının yaşandığı dönemler maalesef ki bolca yaşanıyor. Tabii bu gibi durumlarda elinizde tuttuğunuz paralar da hiçbir işe yaramıyor. Bir Kızılderili abimizin söylediği gibi insanoğlu paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anladığı zaman iş işten çoktan geçmiş olacak şeklinde açıklamalarını da gene buradan hatırlamakta fayda var. Neyse, hemen gram altın tarafına bizler geçelim. Bütün bu kıtlıkların altınla alakası çok fazla. Çünkü bu gibi dönemlerde altın özellikle arkadaşlar tüm dünya üzerinde geçerli olan en büyük para altın oluyor. O yüzden altın yatırımcıları için özellikle bu dönemlerin çok çok önemli olduğu aşikar. Altın ve gümüş tutmanın da faydalarını bu konuyla sizlere anlatmış durumdayım. Buradan gelecek çıkacak sonucu da artık sizler tahmin edin derim. Şu an itibariyle bizlerin 910 üzerindeki kırılımı altının gram tarafında 970 TL'ler civarına doğru giden bir altının, gram bazlı altının takibinin bizler için uygun olacağını göstermekte. Burada bizler için en yakın destek bölgesi artık 935 TL civarından geçen alan ve onun altındaki de 920 TL civarındaki EMA desteği. 935 ve 920 destek bölgelerimiz
Yukarıdaki direnç bölgemizde 967 bölgesinden geçen direnç olarak gözükmekte. 967 direncini yukarı yönlü kırmamız durumunda yukarı yönlü hareketler agresifleşir ve özellikle gram altında 1060 TL'ler civarına doğru giden bizler için bir ana hedef bölgesi şekline gram altını hareket ettirir. O yüzden gram altında en önemli seviye bizler için 967 TL seviyesi olacak. Burası kısadaki takip yerimiz. 935 TL bizler için bir destek ve onun altında 920 TL desteklerimiz mevcut. Buradaki destek ve direnç bölgelerini sizlerle birlikte takipte kalacağız sevgili dostlarım. Süper bono çıkması durumunda altın yatırımcısını etkiler mi? Dediğim gibi bu çıkacak olan enflasyona bağlı. Süper bonoların enflasyon üzerinde vereceği puan çok önemli. Eğer enflasyon üzerinde güzel bir puanlı bonolar çıkartılabilirse veya 9 aylık kısa dönemli 3 aylık 12 aylık bonolar çıkartılabilirse evet dolar bazlı olarak gram altın tarafında da geri çekilmeler sizlerle birlikte yaşayabiliriz. Fakat şu an itibariyle gram altın tarafında da dolar tarafında da yukarı yönlü hareketler takibimizde olacak. Euro Türk Lirası, hemen geçelim Euro Türk Lirası'na. Euro Türk Lirası'nda şöyle bir durum var. Dolardaki gibi Euro Türk Lirası'nda bizler için yukarı yönlü kırılım gelmiş değil. Fakat Avrupa bölgesine baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'ndan da Temmuz ayı içerisinde bir faiz artışı durumuna geçebiliriz şeklindeki açıklamalarla birlikte Euro'da da yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izledik. 16.80 Euro'da çok önemli bir bölge. Çünkü 16.80 üzerinde kalıcılık olması durumunda yukarı yönlü hareketler Euro'da da hızlanır ve ilk etapta bizler sizlerle birlikte 17 lira 60 kuruş seviyesine doğru giden bir Euro'yu takip ederiz sevgili dostlarım. Özellikle Euro'daki bu kırılım yakın takibimizde olacak. Buradaki kırılımı yakalayabilirsek Euro'da yön daha da agresifleşir ve yukarı yönlü hareketleri bizlere getirir. Euro'da en önemli destek bölgesi EMA değerinden geçen 16.40 seviyesinde bulunan bölge ve en kuvvetli direnç gösterebilecek alanda bizler için bu hafta itibariyle 16.85 civarından geçen alan olacaktır. 16.85 kırılması durumunda yukarı yönlü hareketler daha da hızlı bir şekilde yukarı yönlü ilerler. Euro'yu takip eden arkadaşlarımızın özür dilerim daha dikkatli bir şekilde takip etmesinde fayda var. Sterlin Türk Lirası. Evet, Sterlin Türk Lirası da aynı Euro'daki gibi arkadaşlar yukarıdaki dirence henüz ulaşmış değil. En önemli direnç bölgesi sterlinde 20 lira bu hafta itibariyle 20 lira 35 kuruş civarından geçiyor. Sterlinde bu seviyeye doğru hareketlerin olacağını düşünmekteyim. Önemli şurada sayılabilecek direnç bölgesi 19.80 civarından geçiyor. Bunun bir iki tık üzerinde kapanış yaptık. Buradaki hareketin devamı halinde 20 lira 35 kuruş seviyelerine doğru sterlinde de yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. En yakın destek bölgesi sterlin takip eden arkadaşlarımız için 19.65 civarından geçen alan. Gene EMA destek bölgesi de günlükte baktığımız zaman bizler için sterlinde 19.40 civarlarından geçen bir EMA destek bölgesi de takipte kalınması gerekli olan önemli destek bölgesi olarak gözükmekte. Hatta şöyle biraz daha büyüttüğümüzde 19.35 önemli iki destek bölgesi. Bitcoin tarafına hemen bakalım. Bitcoin seven arkadaşlarımız da var. Hemen Bitcoin tarafına geçelim. Evet, Bitcoin'de önemli olan direnç bölgemizin kırılması. Bu direnç bölgesini kırmamız çok önemli olacak. Şu an itibariyle bizler 30.600 ve aşağıda da 27.000 28.000 dolar civarlarında bir sıkışma izliyoruz. Bu sıkışmanın takip ettiğimiz şuradaki direnç çizgisinin üzerine doğru çıkması Bitcoin severleri rahatlatır arkadaşlar. O yüzden buradaki kırılımı göreceğiz. Buradaki kırılımı eğer Bitcoin'de görebilirsek yukarı yönlü hareketlerin tekrardan bir boğa piyasası şeklinde devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman tam sınırda hareketlerin devam ettiğini, ufak bir al sinyalinin stokastik indikatörü tarafından geldiğini fakat henüz 20'nin üzerlerine bu hareket atamadığı için önümüzdeki haftayı sıkı bir şekilde Bitcoin'de takip edeceğiz. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız da beni yakinen takipte kalsınlar. Çünkü önemli seviyeler var. Şuradaki kırılım bizim için önemli olacak. Bu hareketin yukarı yönlü atması da bizler için yukarı yönlü hareketin başladığı sinyali anlamı taşıyacağından dolayı önemlidir çünkü. Evet, gümüş, hemen gümüş tarafına bakalım. Gümüş onsla başlayalım hemen, sonra gümüş gramla devam edelim. Evet, 21.70 güzel bir seviye üzerinde kapanış geldi. Bizler için burada bir ilk direnç bölgemiz vardı. O da 21.75 civarından geçen alan.
İkinci direnç gösterecek bölgemiz ise bizler için 22 civarından geçen alan ve üçüncü direnç bölgemizde 22.40 seviyelerinden geçen bölgeler olarak ons tarafında takip edeceğiz. 11-15 önemli bir seviye. Burada da hareketin başladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaman içerisinde yukarı yönlü burada da hareketleri sizlerle birlikte izleyeceğiz. Ta ki süper bono çıkana kadar, yani dolar TL kuru zirvelerinde. Bu türden bir süper bono açıklaması gelir ise işte o zaman anında bir video yakalayabilirsek anında bir video yaparız ve gram altın olsun, gram gümüş olsun, dolar bazlı gram altın yatırımcısının özellikle takip etmesi gereken seviyeleri burada sizlere açıklamaya çalışırız. Ama şu an itibariyle arkadaşlar piyasalarda yön hala da yukarı gözükmekte. Maalesef ki yukarıya gözükmekte. Bu süper bono ile ilgili başta anlattığım gibi ilk başta olumlu sonuçlar yaratabilir. Fakat ilerleyen günlerde süper bononun seyrine bağlı olaraktan piyasada da bazı bozulmalar yaratabilir. O yüzden bunun açıklanma derecesi oldukça önemli olacaktır sevgili dostlarım. Sizlerle birlikte yakinen bunu piyasa haberlerinden, ekonomi haberlerinden ve hükümet kanalından gelebilecek bir ipuçlarıyla yakalamaya çalışacağız. Böyle bir olayı yakaladığımız zaman da tekrardan video şeklinde burada sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışırız. Hemen ons altın tarafına da bakalım. Ons altında önemli kritik seviyeler. Ons altında beklentimiz olan direnç seviyesinin bir tık üzerinde kapanış gördük. 1845 seviyelerinden bir kapanış geldi. Burayı aşmamız durumunda yukarı yönlü hareketler hızlanacaktır. O yüzden 1840 dolar seviyesi bizim için önemli. Aşağıda da dikkatle takip etmemiz gereken bir 1830 dolar destek bölgeleri mevcut. 1830 dolar desteği altında kapanış olmadıkça buradaki hareket ilerleyen günlerde basamak şeklinde yukarı yönlü 1880-1875 dolarlara doğru ons altında da tekrardan yukarı yönlü seyrini devam ettirebilir arkadaşlar. Sizlerin de dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken bir hafta, değişik bir hafta olacaktır. Önümüzdeki günlerde ons altın hareketleri içerideki dolar hareketleriyle birleşir ise işte o zaman da gram altın ve gram gümüş tarafındaki yatırımcılar için önemli fırsatlar yakalanmış olacaktır. Stokastik indikatörüne gene baktığımız zaman burada da bir zayıf al sinyali. Bu zayıf al sinyalinin güçlenebilmesi için ise 20 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Henüz 20 seviyesi üzerine 61 stokastik al sinyalinin gelmediği görülmekte. Tabii bu gelmeyecek anlamı taşımaz. Burayı ilerleyen günler için sizlerle birlikte gene takipte kalacağız. Evet, piyasalara genel bir bakış yaptık. Süper bonoyu. Ayrıca The Economist dergisinin kıtlıkla ilgili açıklamalarına değinmeye çalıştık. Bunun etkileri piyasalara nasıl olur? Döviz piyasalarına nasıl olur? Altın, dolar, gümüşe ne yönden olur? Bunu bulmaya çalıştık. İnşallah faydalı bir video olmuştur diye düşünüyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.